Bir mezhebe göre cennetlik, diğerinde cehennemlik oluyor. Kur'an'da dinimize İslam adı verilip hiziplere ayrılmamız yerilirken, kendimize Hanefi, Maliki gibi isimler vermeyi, bu mezheplerin ayrı helal, haram ve farzlarını kabullenmeyi ve her biri birbirinden farklı uygulamalara sahip olan apayrı mezheplerin her birinin de İslam'a tam olarak uygun olduğunu, kendi aralarındaki çelişkilerine ve Kur'an'a aykırılıklarına rağmen hepsinin de doğru olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Örneğin Hanefi mezhebinde namaz kılmayan kişi dövülür. Hanbeli, Şafii ve Maliki mezheplerinde ise öldürülür. Mezhepler açısından bu duruma bakarsak, Hanbeli, Şafii ve Maliki olanların Hanefi'ye göre en büyük günah olan adam öldürme fiilini işleyip günaha girdiklerini, Hanefi olanlarınsa sırf dövdükleri ve öldürmedikleri için diğer mezheplere göre Allah'ın bir hükmünü inkar edip uygulamayarak zalim olduklarını söylememiz gerekmez miydi? Oysa ayrılıkta hayır gören zihniyete göre Allah, ahirette Müslümanları mezheplerine göre ayıracak, Hanefi ise sen Hanefiydin, dövdün, doğru yaptın. Şafii ise sen Şafiiydin, öldürmeliydin, öldürüp doğru yaptın diyecektir. Namaz kılmayanı eğer Hanefi biri öldürürse katil olup cehennemlik bir fiil yapacaktır. Oysa namaz kılmayanı öldüren Şafii, Allah'ın hükmünü yerine getirdiği için cennetlik bir fiil yapmış olacaktır. Yani aynı fiili yapan iki kişiden biri cehennemlik, diğeri ise Allah'ın emrini yerine getiren kişi olacaktır. Bu mezhepçi yaklaşımları doğru kabul edenlerin sayısı ne olursa olsun, gerçekte haklı olmaları mümkün müdür? Ne yazık ki günümüzde bu mezheplere uyan geniş kitlelere bu soruyu sormak zorundayız. Aklı kullanmak yerine taklitçiliğe esas alan, Kur'an'ı insanların hepsi anlayamaz, seçkin bazı insanlar bunları anlayıp insanlara aktarmıştır diyenlerin, insanları getirdiği nokta budur. Allah, dinini yalnız bu mezhep imamlarının anlayacağı şekilde mi indirdi ki, insanların sadece hak olduğu söylenen bu 4 mezhebe uymaları bir zorunluluk oluyor? Allah, dinini ancak bu 4 kişi anlasın diye indirdiyse, Kur'an'da niye birçok defa "Ey insanlar" diye insanlara doğrudan hitap ediliyor da, "Ey Şafii, ey Hanbeli, ey 4 imam, siz bunları anlayın, benim dediklerimi anlamayan diğerlerine de siz anlatın" denmiyor? Yukarıdaki örneği ele alırsak, Kur'an'ın dinde zorlama olmadığını söyleyen ayetlerine ve namaz kılmayanlara Kur'an'da dünyevi hiçbir ceza öngörülmemesine rağmen, namaz kılmayanın öldürüleceğini söyleyen 3 mezheple dövüleceğini söyleyen bir mezhebin 4'ünün birden, büyük hatalar içinde olduklarını ve bu mezheplerin dinimizi temsil edemeyeceklerini söylememiz gerekirken, nasıl 4'ünün birden doğru ve hak olduğu iddia edilmektedir? Peki bu mezheplerin 4'ü birden, 4'ü de böylesine farklıyken nasıl her biri gerçek İslam olabilirler? Bazıları mezheplerdeki farklılıklar ufak tefektir. Biri namazda elini bağlar, biri salar. Şehirlerde olana Hanefi, köylü olana Şafii uygundur. Dolayısıyla tüm bu ihtilaflar rahmettir gibi izahlarla farkları ufak tefek göstererek mezhepleri sorgulanamaz kılmayı istemekte, halkın taklitçiliği kabul etmesi için uğraşmaktadırlar. Oysa mezhebin birinin öldürülmesini emrettiğini, diğer biri sadece dövüyor. Bir mezhebe göre helal, diğerine göre haram oluyor. Birinin farz bildiğini diğeri farz kabul etmiyor. Yani mezhepler, helalleri ve haramları ayrı yapılara dönüşmüş vaziyetteler. Mezhep imamı dilediği hadisi seçerek, nasih mensuhla oynayarak, hadisleri kendince yorumlayarak, Kur'an'ın da uydurmalarla dolu hadislerin de üstüne çıkmaktadır. Din, mezhep imamının bakışına göre şekillenmiş, oluşturulmuş oluyor. Ayrılığın iyilik ve rahmet olduğu Kur'an'a aykırı bir mantıktır ve uydurma bir hadisten gelmektedir. Oysa Kur'an'da şu şekilde buyurulmaktadır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra çekişmeye girip fırkalar, yani mezhepler halinde parçalananlar gibi olmayın. Ali İmran Suresi 105.